Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum patiğim. Model böyle çok şık, çok zarif bir patik oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı. Patiğimizin hanımlar hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Patiğimize modelli tarafından başlayacağız hanımlar. 29 ilmek olarak pembe ipim ile başlıyorum. Öncelikle buraya 29 adet ilmeğimi atacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 29 ilmek atıp gelelim. Evet hanımlar, 29 adet ilmeğimi attım geldim. Şu köşeye bir tane şöyle düğüm atacağım. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğini ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi ilk sıramızda düz olarak örüyoruz. Bu şekilde düz örgü uygulaması yapıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bakın şurada bir diş haroşa oluştu. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hemen şu modelimize başlayacağız hanımlar. Şu modele başlayacağız. Bu aşamada kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. İpimi arkada bıraktım. Krem ipimi ekleyeceğim hanımlar buraya. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen bu krem ipimin ucunu da pembeye düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Kenar ilmeği pembeden sonra bir ilmek krem ördüm. Bir pembe örmeden alıyorum. Bir tane krem örüyorum. Tekrar bir tane pembe örmeden aldım. Tam olarak şu bölümü yaptık hanımlar. Şimdi şu araya 3 ilmek krem öreceğim düz olarak. Ön yüzde düz örüyorum. 3 kremimi düz ördüm. Tekrardan bir pembe örmeden aldım. Bir krem düz örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. Bir krem düz ördüm. Bir pembe örmeden aldım. Bakın pembe krem, pembe krem, pembe 5 ilmeğe model kurduk. Yine 3 tane krem öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan model yapıyorum. Bir pembe örmeden alıyorum. Bir krem ördüm. Bir pembe örmeden alıyorum. Bir kremi ördüm. Tekrar bir pembe örmeden aldım. Bakın yine 5 ilmek oldu. Şimdi ortaya 3 tane kremimi düz örüyorum. Yeniden bir pembe örmeden aldım. Bir kremi örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. Bir kremi ördüm ve sonuncu pembe ilmeğimi örmeden aldım. Son 5 ilmeğimizi de modelimizi kurduk. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yapacağımız işlem şu modelde 2. sıradayız. Tekrar şu pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu aralarda bakın pembelerin arasında birer tane krem ilmeğimiz var. Bu ilmekleri düz öreceğiz. Aralardaki 3'er pembeyi ters öreceğiz. Bakın bu ilk pembemi düz örüyorum. Bu defa ipimi kendime doğru aldım. Pembe ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden bir kremi düz örüyorum. Tekrar ipi kendime doğru aldım. Bir pembeyi örmeden aldım. Bu 3'er kremi ters örüyorum. Ön yüzde örmeden aldığımız pembeleri arka yüzde yine örmüyoruz. Aralardaki birer kremi düz örüyoruz. Bu şekilde yine pembeleri örmeden aldık. 3 krem örmüştük. Arka yüzde bu krem ilmekleri ters örüyoruz. Tekrar pembeyi örmeden aldım. Bir kremi düz örüyorum. Pembeyi örmeden aldım. Bir kremi düz ördüm. Pembeyi örmeden aldım. Aradaki 3 krem ilmeğim ters. Pembeyi örmeden aldım. Bir krem düz örüyorum. Pembeyi örmeden aldım. Bir krem düz örüyorum ve son kenardaki pembemi örmeden aldım hanımlar. Ön yüzde arka yüzde 2 sıra krem ipimizi kullandık. Şimdi her 2 sırada bir renk değişikliği yapacağız. Pembe ipimi alıyorum. Bu aşamada kenar ilmeğini örerek başlayacağım. Model kurulumu yaptığımız 5 pembeyi düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra ikinci, 3, 4,
5 ilmek pembe ile düz ördük. Aralarda üçer kremi bu defa örmeden sağ şişime aldım. Yeniden buraya 5 tane kremimi düz örüyorum. 3, 4, 5. Tekrardan 3 tane kremimi örmeden aldım. 5 ilmek pembemi düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle hanımlar. Desenimiz zaten ördükçe kendini gösterecek. Tekrar 3 krem örmeden alıyorum. 5 pembemi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar yapacağımız işlem şöyle ilk kenar ilmeğimizi örerek başlayacağız. Çünkü kremli bölümlerde son ilmek pembe olduğu için kenar ilmeğimizi örmüyorduk. Burada kenar ilmeğimi örerek başladım. Pembe ilmeklerimi yine düz örüyorum. Ön yüze haroşa düşüyor. İpi kendime doğru aldım. Kremleri yine örmeden sağ şişime alıyorum. 5'er ilmek pembemi arka yüzde düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 3 kremi örmeden aldım. Pembelerimi düz örüyorum. 3 kremimi örmeden aldım. Son 5 pembe ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. 2 sıra pembe ipimizi kullandık. Şimdi tekrardan kenar ilmeğini örmeden aldım. Krem ipimize geçiş yapıyoruz. İlk sırada yaptığımız modelin aynısını yine yapacağız hanımlar. Bir pembeden sonra bir krem düz örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir pembe örmeden aldım. Aradaki 3 kremim yine düz örülüyor. Bir pembe örmeden aldım. Bir krem düz ördüm. Pembeyi örmeden aldım. Kremimi düz ördüm. Pembeyi örmeden aldım. 3 kremimi düz örüyorum. Aynı modeli bu şekilde kuruyoruz hanımlar. Bu şekilde pembe, krem, pembe, krem, pembe. Araya 3 tane krem örüyorum. Son modelimdeyim. Pembeyi aldım. Bir krem ördüm. Pembeyi aldım. Bir krem ve pembeyi örmeden aldım. Bu şekilde. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde kenar ilmeğinden sonra aralardaki birer kremi düz örüyorum. Pembeleri yine örmeden sağ şişime alıyorum. Sadece bu üçer krem ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Pembeyi örmeden aldım. Bir kremi düz ördüm. Pembeyi aldım. Bir kremi düz ördüm. Pembeyi aldım. 3 kremimi ters örüyorum. Yine pembeyi örmeden aldım. Bir krem düz. Pembeyi aldım. Bir krem düz. Pembeyi aldım. Arada 3 tane kremim ters. Pembeyi aldım. Bir krem düz. Pembeyi aldım. Bir krem düz ve son pembeyi örmeden aldım. Bu şekilde hanımlar ilk modelimizi tamamladık. Model aralarında bakın pembe ipimizle bir diş haroşa öreceğiz. Şimdi şöyle pembe ipimi alıyorum. İlmeklerimin tamamını modeli kapatıyoruz. İlk modeli bitirdik. Model arasında pembe ipim ile bir diş haroşamı örüyorum. İlmeklerimizin tamamını bakın bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa örüyoruz. Yani düz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi öreceğim. Bu defa ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Bakın ip aradan çıkarıp ilk ilmeğimi de düz örerek başladım. Devamında gelen ilmekleri de yine düz yani haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada şöyle ipimi aradan çıkartıp aldım. Bakın ilk modelimizi bitirdik. İkinci modelimiz hanımlar böyle kaydırmalı bir model. Bu şekilde yapacağız. Hani ilk modelde 3 tane kremimiz vardı. 3 ilmek kremimiz vardı. Bunun üzerindeki 5 ilmeğe hani 3 krem sağına ve soluna da birer ilmek koyacağız. 5 olacak. Bu 5 ilmeğe model kuracağız. Aralara 3 krem düz öreceğiz. Ya da böyle bunu hiç kafanızı karıştırmadan şöyle yapacaksınız hanımlar. İlk modelde hemen kenar ilmeğinden sonra bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe örerek başlamıştık. İkinci modelde yapacağımız işlem şu. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane krem örüyorum. Sonrasında öndeki 5 ilmeğe model kuracağım. Bir krem örmeden alıyorum. Pardon, bir pembe örmeden alıyorum. Bir krem ördüm. Pembe örmeden aldım. Bir krem ördüm. Pembeyi örmeden aldım. Bakın 5 ilmeğe model kurduk. Alttaki bu desenli yerin üstüne de 3 tane krem örüyorum. 1, 2, 3.
Bakın ilk modeli nasıl kurduk? İlk modeli nasıl kurduğumuzu söylemiştim. İkinci modelde de kenar ilmeğini pembeyi aldıktan sonra 3 krem ördük. Sonrasında bir pembe bir krem, bir pembe bir krem, bir pembe olacak şekilde modeli kurduk. Model arasına 3 krem ördük. Tekrardan bir pembe bir krem, bir pembe bir krem, bir pembe. Yine model arasına 3 tane krem. Bir pembe bir krem, bir pembe bir krem, bir pembe. Model arasına 3 tane kremimi örüyorum ve son kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci modelinde ilk sırasını yaptık hanımlar. Arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Tekrar kenar ilmeğini aldıktan sonra bu 3 krem ilmeğimin ilkini şu şekilde örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bir pembeyi örmeden alıyorum. Aralardaki birer tane kremimizi düz örüyoruz. Ön yüzde örmeden aldığımız pembeleri arka yüzde de yine örmeden alıyoruz. Aradaki 3 kremimiz ters örülüyor arka yüzde. Pembeyi örmeden aldım. Bir krem düz ördüm. Pembeyi örmeden aldım. Bir kremi düz ördüm. Tekrar pembeyi örmeden aldım. Arada 3 ilmek tersim var. Pembeyi örmeden aldım. Bir krem düz. Pembeyi aldım. Bir krem düz. Pembeyi aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi de sağ şişime taktım. Arka yüzde ikinci sırayı yaptık. Ön yüzde hanımlar 3. sıradayız. Şöyle pembe ipimle başlayacağım bu sıramıza. Şöyle. Bu sıramızda hanımlar yine kenar ilmeğini pembe ile ördükten sonra sıradaki 3 kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Buraya 5 tane pembemi düz örüyorum. Modelde ön yüzde 3. sıramız. 3 kremi örmeden alıyorum. 5 ilmek pembemi düz örüyorum. Modelli olan 5 ilmeğimizi hepsini pembe ile düz örüyoruz. Aralardaki 3'er kremi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Tekrar 3 ilmek sağ şişime aldım. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde modelde 4. sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda da kenar ilmeğini şöyle alarak ip aradan geçirerek örerek başlıyorum. Tekrar kremlerimi örmeden sağ şişime aldım. Ön yüzde düz olarak ördüğümüz 5 pembeyi arka yüzde de yine düz örüyoruz. Haroşa düşüyor. Kremleri örmeden alıyoruz. Pembelerimizi düz örüyoruz. Kremleri düz örüyoruz. Kremleri örmeden alıyoruz. Pembe ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kremlerimi örmeden aldım. Son bir pembemi de düz ördüm. Modelde ön yüzde hanımlar 5. sıradayız. 6 sıradan oluşan modelin ön yüzde 5. sırasına geldik. Kenar ilmeğini aldıktan sonra tekrar 2 sıra pembe ile örmüştüm. Şimdi kreme geçtik. Krem ipimle devam edeceğim. Bu aşamada bu ilk 3 ilmeğimi yine düz örüyorum. Tekrar aynı modeli kuracağım. Bakın bir pembe örmeden aldım. Bir krem. Bir kremi düz örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. Bir kremi düz ördüm. Bir pembeyi örmeden aldım. 3 kremimi düz örüyorum. Aynı şekilde modelimizi kuruyoruz hanımlar. 5 ilmeğe. 3 tane kremimi düz örüyorum. Tekrar bir pembe örmeden al. Bir krem ör. Bir pembe örmeden al. Bir krem ör. Ve tekrar bir pembe örmeden aldık. 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Son kenar ilmeğini de aldım şişime. Arka yüzde modelde 6. ve sonuncu sıradayız. Model 6 sıradan oluşuyor. Arka yüzde 6. sıradayım. Pembeyi aldıktan sonra bu ilk kremi arka yüzde bakın örmedim. 2. ve 3.'yü ters örüyorum. Pembeleri örmeden alıyorum. Aralardaki birer kremi düz örüyorum hanımlar. Sadece 3 tane kremimiz var. Arka yüzde bunu ters örüyoruz. Pembeleri örmeden alıyoruz. Pembelerin arasındaki birer kremi düz örüyoruz. Ve aralardaki 3'er kremi arka yüzde ters olarak örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar ikinci modeli de bitirdik. Model arasında pembe ipimiz ile bir diş haroşa örüyorduk. Tekrardan şimdi pembemizi alacağız. Bu aşamada hanımlar ilk ilmeğimi örerek başladım. Ön yüzdeyiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi pembe ipimiz ile düz örelim. Tekrar arka yüzde de yine düz örüp ön yüzde buluşalım.
Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı pembe ipimle ördüm geldim. 3. modele başlayacağız şimdi. 3. modeli de yine ilk modelle aynı şekilde yapacağız. Model sıra sıra kurulacak. 1. modelle 3. model aynı şekilde örülüyor. Şimdi krem ipimi aldım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk modeli nasıl yaptıysak 3.'yü de aynı şekilde yapacağız. Bir krem örüyorum. Bir pembe örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir pembe örmeden alıyorum. Araya 3 tane krem örüyorum. Bakın yine 1. modelle aynı şekilde şöyle bakın. 3. modeli kurduk. Tekrardan bir pembe örmeden aldım. Bir krem. Pembeyi örmeden alıyorum. Bir krem. Pembeyi örmeden aldım. Yine araya 3 kremimi düz örüyorum. Pembeyi örmeden alıyorum. Bir krem düz. Pembeyi aldım. Bir kremi düz ördüm. Pembeyi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir pembe örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Pembeyi örmeden aldım. Bir krem ördüm ve son pembe ilmeğimi örmeden aldım. Modelin ilk sırasını yaptık hanımlar. 3. modelin kurulumunu da kafanız karışmasın diye size gösterdim. Bu aşamada kafanız karışacak olursa bu ilk modelin sıralamalarını takip ederek 3. modeli de yapabilirsiniz. 3. model bittikten sonra yine arada pembe ipimizle bir diş haroşa öreceğiz. Sonra 4. modele geçeceğiz. 4. modelimiz de hanımlar bakın 2. modeliyle aynı şekilde yapacağız. 2. model burada, 4. burada. Aynı şekilde yapacağız. Model aralarına da yine bir diş haroşamızı öreceğiz hanımlar. Ben bu patiğimde şurada bakın modelleri sayıyorum. Şu kareli desenleri 1, 2, 3, 4 tane desen var patiğimizin eninde. Boyunda da yine 4 desen olacak hanımlar. Bakın şu 1, 2, 3, 4. Bu şekilde kare şeklinde olması gerekiyor. Bu şekilde baktığımızda 1. 3. Şu 1. modelimiz 3. 5. ve 7. model aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapılırken 2, 4 ve 6. modelimiz de aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir fark yok. Dediğim gibi kafası karışan hanımlar bu 1. ve 2. modelin sıralamalarını takip ederek diğer modelleri de rahatça yapabilirler. Dediğim gibi patiğimizin şurasında 4 model var. Patiğimizin boy kısmında da 4 tane model olacak hanımlar. Yani bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Boy kısmında da ilkini yaptık. İkinciyi başlattık. Buraya da 4. modelimizi yapalım. 4. modeli tamamladıktan sonra hanımlar bir diş haroşa örmeyelim. Haroşa bölümünde buluşalım. O bölümde birlikte yapmamız gereken bir detay var. Onu sizlere göstereceğim. Şimdi patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım. Geldim 4 tane modelim var. 1, 2, 3 ve 4. En son buraya bir diş haroşa örmedim. Bu bölümü şimdi birlikte yapacağız. İlmeklerimi hanımlar pembe ipimle öreceğim. Hemen öndeki kremimi de ördükten sonra artık krem ipimi keseceğim. Çünkü patiğimize artık renkli ipimizle, pembe ipimizle devam edeceğiz. Şöyle krem ipimin ucunu pembeye sıkıca düğümlüyorum. Şöyle artık kremi çekebiliriz. İlmeklerimizin tamamını hanımlar 29 ilmeğimiz vardı. Haroşa olarak öreceğiz. Yani düz olarak. Bu şekilde. 29 ilmeğimin tamamını örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar şu kenara girerek kenar ilmek yerlerine girerek buradan ilmekler çıkaracağız. Şöyle bakın ilk kenar ilmek yeri şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek buralardan bakın şöyle ilmek çıkarıyorum. Hemen şurası var. Sırasıyla bakın. Ve şurada bir kenar ilmek yerimiz var. Geri dönüşlerde de ilmeklerimizi örmüştük, kenar ilmeklerimizi. Bu sık olan yerlerde şöyle tığ ile ilmek çıkarabilirsiniz, tığ yardımı ile. Bu şekilde hanımlar sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkaracağız. Bakın. Ben şuraya da girerek ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde hanımlar ilmekler çıkaracağız. Bu bölümde 29 ilmek vardı. Şuraya baktığımızda 6 ilmek çıkartmışız. Şu uca kadar buradan da aynı şekilde 29 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şimdi patiğimizin bu bölümüne kadar, şu ucuna kadar 29 adet ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar 29 adet ilmek çıkarttım. Burada da 29 ilmek var, bu kenarda da.
Patiğimizin bu kenarları oluyor bu bölüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Burada kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimizi düz olarak yani haroşa olarak öreceğiz bu bölümde. Bu şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. Önce buradaki ilk 29 ilmeği öreceğiz. Sonra diğer şişteki 29 ilmeği öreceğiz. Bu uca geleceğiz. Bu uca kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, şu diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şöyle geri dönüyorum. Tekrar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yine ilmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk şişimizi öreceğiz. Sonra diğer şişteki şu kenardaki ilmekleri de şu uca kadar yine örelim gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde artık kenarlarımızı oluşturacağız. Orta kesimini yapacağız. Bu aşamada sayarak gidiyorum hanımlar. Kenar ilmeğim 1. Yine haroşa örüyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şu kenara 22 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi bu orta kesimden toplam 14 ilmek keseceğim. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bakın şu birinci kesimim, ikinci kesimim, 3, 4, 5, 6, şu diğer tarafa geçtik. Oradan kesmeye devam edeceğim. Şu 7. kesimim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 adet ilmek kestim. Bu kenara 22 ilmek ördüm. Ortadan 14 ilmek kestim. Bakın bilek bölümünü oluşturduk burada. Şeklimiz şöyle. Bu aşamada hanımlar bu tarafta da 22 ilmek kaldı. Sayalım 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 ve 22. Artık buradaki 22 ilmek ile patiğimizin kenarını öreceğiz. Diğer ilmeklerimi kalan 22 ilmeğimi yani sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde patiğimizin kesimini yaptık. Kenarlarını ayırdık, oluşturduk. Tekrar geri döndüğümüzde hanımlar bakın şeklimizi göstereyim. Patiğimizin bu üst bölümü yani şu bölümü. Bakın şeklimiz bu. Şimdi biz öncelikle patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız. Yani şu kenarı yapacağız. Ardından sol kenarı yapacağız. Bu sol taraftaki 22 ilmek bekleyecek hanımlar. Dediğim gibi biz bu kenarı öreceğiz. Bu 22 ilmek üzerinden haroşalarımızı yapacağız. Birlikte örelim yine. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra diğer ilmeklerimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini aldıktan sonra bu 22 ilmeğimi haroşa örüyorum. Patiğimizin bu sağ kenarını 22 ilmek ile bu şekilde haroşa örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle döndüğümüzde hanımlar buradaki pembe haroşaları baştan sona sayalım. Bakın şurada 1, 2, 3 diş haroşamız var. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 17 diş, 17 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam oldu. Ben buraya şimdi 17 sıra haroşamı öreceğim. Geleceğim hanımlar. Ardından sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Verdiğim ölçüye göre büyük ya da küçük yapmak isteyenler birkaç sıra fazla ya da birkaç sıra eksik yapabilirler. Şimdi bu sağ kenarımızı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar 17 diş haroşamı buraya ördüm ve geldim. Şimdi ben size şöyle ölçüyü vereyim. Bakın 17 diş haroşanın ölçüsü şu. Bakın haroşa ölçüsünü veriyorum. Kenardan şöyle esnetmeden gelmeden olduğu gibi ölçüyorum 7 santim. Daha büyük yapmak isteyenler burayı 7,5-8 santime kadar yapabilir. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Çünkü bu sağ kenarımızı tamamladık. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak
keseceğim. Bu aşamada hanımlar biraz esnek, biraz gevşek, bol bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken, yani arka bölümünü yaparken bu kestiğimiz bakın V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Oralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapıyoruz. İlmeklerin tamamını keseceğiz hanımlar. Ardından da sol kenarımıza başlayacağız. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Kenarımız sıkı ve sağlam olsun diye şöyle 2 tane de bir zincir oluşturdum. İpimi artık buradan kesiyorum. Şimdi sol kenara başlıyoruz hanımlar. Burada 22 ilmeğimiz vardı. Bu 22 ilmek ile haroşaları şöyle ön yüzde örmeye başlayacağız. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Hemen şöyle kenardan ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendine düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye şöyle düğüm attım buraya. Yine buradaki 22 haroşamızı öreceğiz. 22 ilmek haroşamızı. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak, yani haroşa olarak. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüğümüzde bakın burada da 3 diş haroşamız oldu. Sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysak sol kenara da aynı sayıda yapacağız. Çünkü kenarlarımız eşit olacak. Ben buraya 17 diş haroşa yapmıştım. Buraya da 17 diş haroşamı tamamlayacağım. Geleceğim hanımlar. Sonrasında buluşalım. Patiğimizin tabanına geçeceğiz. Evet hanımlar, 17 sıra olarak sol kenarımızda yaptım. Şimdi buradaki ilmekleri de sağ kenarda olduğu gibi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz. Yine gevşek bir kesim yapalım. Hani diğer tarafta da söylediğim gibi kesim yaptığımız yerlerden patiğimizin arka bölümünde ilmekler çıkaracağız. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmek kaldı. Onu da kestim. Şimdi hanımlar patiğimizin artık tabanını öreceğiz aynı iple. Şu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bunu mişnalı şişle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir tık daha uzun yine 3 numara 2 şiş ile yapacağım. Hemen bu ilmeğim şöyle şişimde kalıyor. Hemen buralardaki bakın kenar ilmek yerlerine sırasıyla girerek ilmek çıkarıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz hanımlar tabanımızı yapmak için. Bu şekilde ben hanımlar şu uç bölüme kadar 45, diğer uçtan diğer kenara kadar da yine 45, toplamda 90 ilmek çıkarttım. Siz kenardaki haroşa sayısına 17 değil de 19 yaptıysanız ilmek sayısı 2 tane artar. Toplamda 2 ilmek buradan 2 ilmek buradan 94 ilmek olur. Hani 15 yaptıysanız da 2 ilmek azalır. Buna göre bu ilmek sayıları bu kenara yaptığınız haroşa sayısı kadar 1-2 ilmek az ya da fazla olabilir. Şimdi size de anlattığım gibi bu kenar ilmek yerlerine girerek diğer uca kadar toplamda 45 buradan 45 diğer kenardan 90 ilmeğimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, bu uçtan bu uca toplamda 90 adet ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar kenar ilmeğini alıyorum, örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Burun kısmına öncelikle burada 8 ilmek ayıracağız. Hesaplamayı şöyle yapıyorum. Şişimde toplam 90 ilmeğim var. 90'dan burun ayıracağımız 8 ilmeği çıkarınca geriye 82 ilmek kalıyor. 82 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 41'er ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılıyor hanımlar. Şimdi
Öncelikle patiğimizin tabanını yapabilmek için bu hemen kenardaki ilk 41 ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimiz ile birlikte toplam 41 ilmek. Yine haroşa yani düz örgüye devam ediyoruz. Kenarımıza 41 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu bölüme 41 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 8 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ördüm. Saydığımızda şu kenarda da 41 ilmek kalıyor. 8 ördükten sonra geri dönüyorum. İpimi karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. 8 ilmek ile hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmekler alarak devam edeceğiz. Şöyle yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Önce 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 9 oldu. Ardından geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve yan taraftan 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortadaki ilmek sayımız 10 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan 2 adet ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan 2 adet ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. 12 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine kenardan 2 adet ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 13 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan 2 adet ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. 14 oldu. Artık 14 ilmek üzerinden tabanımızı yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şöyle. Tabanımızda 13 ilmek öreceğiz. 14. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yanındakini de alıyorum. Keserek örüyorum. Geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. 13 ilmek öreceğiz. 14'te kesimi yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. de yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Hanımlar, her seferinde ilmekleri saymaya gerek yok. Şöyle buraya açtığımızda bakın, taban ile kenar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Boş bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu da kesimi yapacağız. Saymadan gidelim. İlk ilmeğimi aldım. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Sonuncu ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın, taban ile kenar arasında yine boşluk bir görüntü var. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeğimi örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı 14 ilmekle bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanda 14 ilmeğim kaldı. Bu şekilde tabanımı ördüm geldim. Şimdi bu 14 ilmek ile arka bölümü öreceğiz. Yine bu aşamada şu kısa şişlerime de geçeceğim. İlmek sayısı az olduğu için. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum.
Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu ikisini kesiyorum. Şimdi 13 ilmek kaldı hanımlar. Bu aşamada bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem arka bölümü örüyoruz hem de arkayı şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Hemen buradaki ilk kenar ilmek yerine girerek şuradan ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Devam ediyorum yine. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Tekrar geri döndük. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen burada da bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyorum. Patiğimizin arkası 14 ilmekle bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme şuraya ve hemen şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam ediyoruz. Patiğimizin arkasını bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz artık. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Bir de tek sıradan oluşan bir kenar oyamız var. Patik kenarımız daha sert, sıkı, dik dursun diye. Onun da yapılışını sizlere hemen göstereceğim. Öncelikle ilmeklerimizi kesiyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu aşamada kenar oyamı tığ ile yapacağım. Şöyle tığımı aldım. Hemen dibine batarak burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye şurayı hemen düzlüyorum. Bu şekilde hanımlar, bakın tek sıradan oluşan mini bir kenar oyamız var. Yapacağımız işlem şu. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeği birden topluyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. İpimi tığıma doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız hanımlar. Şu ön bölümden itibaren buraları, sonra diğer kenarı, ta ki şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapıyoruz. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı şu şekilde ilk başladığım yere kadar yaptım. Geldim, artık en son buraya bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bakalım. Şu arka ilmek aralarına girerek bu şekilde ipimin ucunu gizliyorum. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Bakın görüntü itibariyle şöyle göstereyim. Patiğimiz şöyle. Patiğimizin duruşu bu. Bakın haroşa örgü olduğu için ayağı gayet sarıyor. Esnek bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, zarif bir patik oldu. Farklı bir modeli oldu. Çeyiz içinde oldukça uygun. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Görüldüğü üzere gayet güzel, muntazam oldu. Tabanımız, topuğumuz, model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.